Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi haftanın son günü ve emtialara, değerli metallere bakalım. Şimdi gümüşte ne demiştik? Şurada bir yükseliş süreci başlattık. 31.56, 31.62 direnci kırıldı. Oldukça önemli bir kırılımdı bu. Bu yükselişin normal şartlarda yukarıda 32.30, 32.65 bölgesine kadar devam etmesini bekleriz demiştik. Fakat bakın burada şu düşüşün %50'sinden tekrar satışa dönmüş durumdayız. Dolayısıyla günlük grafiklerden baktığımızda şu kırılım zayıf bir kırılım oldu. Alıcıların zayıf olduğu bir hareket oldu ve tekrar satışa döndü. Ancak aşağıda 29.67'ler şu son oluşan dip bölgesi kırılmadığı sürece yukarıda tekrar en azından bir 33'lere doğru hareket, bir tepki süreci yaşanabilir. Şimdi buradan aslında düşük zaman dilimlerinde bu süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Burada ne demiştik? 30.82 önemli olacaktı. Bu bölgenin altına indiği takdirde şu son talepten daha güçlü bir arz geldiğini ve piyasanın satışa döndüğünü söyleriz demiştik. Fakat bakın sonrasında şu 29.64'lerden başlayan yükseliş yukarıda 32.33'te son bulduğunda artık bu yükselişin düzeltmesini gene analiz etmemiz gerekiyor ve bu da aşağıda 30.64'lere kadar bu mesafeyi çekmiş durumda. Fiyat hareketlerine baktığımızda da şu dibin önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 30.65, 30.48 artık korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 30.48'lerin altında, 30.50'nin altında hareketler almaya başladığımızda da tekrar 29.64'leri hedefliyor olacağız. Dolayısıyla o yüksek zaman dilimlerinde gördüğümüz %50'lik tepkisini verdi. Piyasa tekrar satışa dönüyor diyeceğimiz süreci yaşayabiliriz. O yüzden kritik bir bölgedeyiz. Zaten şu alanda bir likitte tuzağı oluşabilir demiştik. Şu an için bu tuzak biraz sertleşmiş durumda buradaki satışlar. Ancak oluşan son tepe ile birlikte belirlediğimiz düzeltme sınırı da şu an için korunmakta. Dolayısıyla aslında belirsiz bir süreç. Aşağıda 30-50'lerin altında kalıcı olmadığı sürece tekrar gümüşte yükselişler gelebilir. Ancak 30-50 altında da satışların sertleşeceğini unutmayalım. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar burada stoplarına çok dikkat etmeli, yakın stoplu işlemler açmalı. Burada tabii gram yatırımcısı da çok fazla var kanalımızda. Gram yatırımcısının bu düşük zaman dilimleriyle hiçbir alakası yoktur. Günlük grafiklerden konuyu takip edecekler. Burada da önemli olan bakın şu dirençlere ulaşıldığında eğer elinizde satacak kadar gümüşünüz varsa veya bu bölgeden yaşanabilecek düşüşlerde yani bu 26-27 doları uzun zamandır konuşuyoruz. Tekrar bu bölgeye doğru satışlar geldiğinde alım yapacak kadar nakdiniz varsa sizin için zaten bu bölgede oluşan hareketlerin hiçbir önemi yok. Portföyünüzde bu dengeyi çok doğru kurmanız gerekiyor. Yükselişlerde portföydeki gümüş ağırlığını azaltıp olası düşüşlerde de bu ağırlığı arttırmanız gerekir. Gümüş çünkü beklenmedik çok ters hareketler yapabiliyor. Bu hareketler oluştuğunda mutlaka bir işlem stratejiniz, bir planınız olması gerekiyor. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da şu yatay banttan kurtulduk ve 2690'ların da hatta üstüne attık. Fakat bakın bir önceki direnç bölgemiz direnç olarak çalıştı ve tekrar satışa dönüyoruz. Burada da aşağıda 2600'lerin altına inmediğimiz sürece hala 2750 ve 2790'lara doğru hareketlerin gelme ihtimali var. Yani şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyebiliriz. Ancak 2600'lerin altına inecek olursa artık görünüm burada tamamen bozulacak ve minimum 2500'lere doğru bu hareketin derinleşmesi beklenir ki burada bizim düzeltme sınırı olarak belirlediğimiz bakın şu yükselişin maksimum düzeltmesi olarak belirlediğimiz 2483-2447'ler tekrar gündeme gelecektir. Ancak şu an için bakın bu yatay bantta gene kararsız bir süreç geçiriyoruz. 2720'ler geçilemiyor ve sürekli buradan satış alıyoruz. Aşağıda da 2600 desteğini yakından takip ediyor olacağız. Şimdi altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu yükseliş sürecini yaşadık ve tekrar 2720'lerden satışlarla karşılaştık. Şu yükselişin maksimum düzeltme sınırı artık bizim için önemli.
Bu da 2657-2650 bölgesi olacak. Kısa vadeli trade işlemlerimizde bu bölgeden alıcı olabiliriz. Ancak şunu da gözden kaçırmayalım. Bakın burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş durumda. Şöyle RSI'na da bir bakmak istiyorum. RSI da bunu destekliyor. Bakın şu omuzla bu baş arasında bir negatif uyumsuzluk var. Dolayısıyla aslında burada şu destek bölgesi 2676-2673 şu an için kırılmış durumda. Bu 2676'nın altında kalıcı olduğu sürece hedefi minimum şu yükseklik kadar olacaktır. Bu da bize takribi olarak aşağıda 2620'lere kadar satışların derinleştiği bir süreci gösterebilir. Ancak bu denli satışların derinleşmesi için öncelikle 2657-2650'lerin altına sarktığını da görmemiz gerekiyor. Yani bu tarz bir düşüşle bu bölgeden tekrar destek bulup dönüyor mu? Bu bölgede talep artıyor mu? Bunu yakından takip edeceğiz. Buradan platine geçecek olursak platin de bakın şu yatay bandı korumaya devam ediyor. Gene yukarıdaki 957-952 bölgesinden çok sert satışlar geldi. Ancak aşağıda da 920 desteği korunduğu sürece bu yatay band fiyatlaması devam edecektir. Yukarıda 957 geçilecek olursa en azından şu yatay band yüksekliği kadar bir yükseliş, 920 kırılacak olursa gene bu yatay band yüksekliği kadar bir düşüş takip edilir. Benim platinle ilgili görüşlerimde bir değişiklik yok. Burada bu tarz bir düşüş gelecek olursa uzun zamandır takip ettiğimiz şu üçgenin destek bölgesinden gene oldukça güzel alım fırsatları verecektir. Yukarıda 957 geçilecek olursa da kademeli olarak parçalı alımlar yapılabilir. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde aslında değişen çok bir şey yok. Burada da gene aynı yatay bant hareketini görüyoruz. Bir ters fincan kulp oluşur mu dedik ama artık tamamıyla bozulmuş durumda bu formasyon. Ancak şu yatay bandın desteğinin kırılması tekrar benzer satışları getirecektir. Kısacası aslında bu formasyonlarda hep söylediğim bayrak ve flama formasyonları hariç bazen kamalar da bunun dışında kalır. Diğer tüm formasyonlar yatay bantlarda oluşan formasyonlardır. Formasyonlara bakıp yön tayin etmeye çalışmak yerine bu yatay bantlar ne yöne kırılıyorsa o yöne işlem açmak çok daha sağlıklı olacaktır. Platinde de uzun zamandır şu yatay bant korunduğu için aslında herhangi bir işlem fırsatı vermemiş durumda. Bu kırılıma göre yönümüz netleşecek önümüzdeki günlerde. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da değişen bir şey yok. Gene şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 1044-1026 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda da 900 dolar kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyoruz. Burada da gene büyük bir fincan kulp formasyonu olasılığı var. Bu kulpların genelde dibinde yatay bir hareket oluşur. Şu an içinde o süreç takibimizde olacak. Yukarıda 1044 geçildiğinde 1107'lerde gene bir ara direncimiz olsa da ana hedefimiz 1250 olacaktır. Ancak şu an için şu yatay bandın kırılımını yakından takip ediyor olacağız. Düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde daha dar bir alanda bakın yatay hareket gene takip ediyoruz. Şu son yaşanan yükselişin 910'dan başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırından şu an için tepki almaya çalışıyor. Bakın 962-953 bölgesi. 953 altında hareketler görmediğimiz sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir ve bu da 1044'lerin gene kırıldığı bir süreci tetikleyecek. Dolayısıyla 953 kırılmadığı sürece paladyumda görünümün pozitif olduğunu söyleyebilirim. Buradan son olarak gene hafta kapanışında bir Brent petrole de bakalım istiyorum. Bakın destek bölgesini tekrar çalıştırdı ve bir yükseliş alıyor. Ancak yukarıda 76.50'lerin 76.5'un geçilmediği sürece bu bölgedeki yatay bandını korumaya devam edecek. Yani ne yazık ki bu tüm grafiklerde aslında bir yatay band süreci yaşıyoruz. Aslında bu da son derece normaldir. Çünkü piyasalar %60-70 zamanını yatay bantlarda geçirir. Ancak zamanın %30'luk 40'lık kısmında bir trend sürecine girer. Dolayısıyla bu bant kırılımlarını doğru şekilde takip edebilirsek yükseliş veya düşüş yönlü trendleri de yakalamayı başarabiliriz. Brent petrolde de yukarıda 76,5 direncimiz, aşağıda 68-70 desteğimiz. Kırılımına göre yön netleşecektir. Evet, değerli metallerden ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.